Benim yine en çok sevdiğim iman, umut ve sevgi en üstünü. Çünkü o süreçte büyük bir umutsuzluk içerisindeydik ve Tanrı'nın en üstün gördüğü şeylerin arasında umut vardı. Bunun için hiçbir zaman umudumu kaybetmemem gerektiğini düşündüm ve bunun dışında yine korkma, seninleyim. Bu noktada bir korkumun olmaması gerektiğini, Tanrı'nın benimle birlikte olduğunu ve beni, ailemi koruyacağına dair inancımı daha da güçlendirmeme yardımcı oldu bu ayetler. Şöyle ben okumayı Kutsal Kitap uygulamasından yapıyorum ve de orada da her gün günlük ayetler paylaşıyor uygulama içerisinden. Yani bugünkünü daha okumamıştım. Burada bu vesileyle okumuş olayım. Yakup 1. bölüm 2. ve 3. ayetler. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Bayağı da bugüne gidebilecek güzel bir ayet. Yine dediğim gibi 91. mezmur benim için çok kıymetli, özellikle bu süreçte. Bana dokunan kısım 23. mezmur oldu. Bunun yanı sıra 91. mezmur oldu. Ama Tanrı'nın sözünün tamamı, hani 365 kez korkma kelimesi geçiyor ya, yani yılın tamamını korkmadan geçirmemiz gerekiyor. O yüzden Tanrı'nın sözü bu açıdan bana çok teşvik oldu. Ya bunu söylemek çok zor çünkü çok fazla hani bölüm var. Ama yani ben demin de bahsettiğim gibi belki kaygılanma, yani endişeler konusunda hani çok fazla hani ayet var. Özellikle Mezmurlar bölümü ve Süleyman'ın özdeyişleri. Aynı şekilde Yeşu bölümü de, yani çok etkilendiğim ayetler var. Ve hani bir Hristiyan olarak nasıl davranmamız gerektiğini, hani Tanrı yolunda nasıl ilerlememiz gerektiğini gösteren ayetler var. Onlar bana çok teşvik oldu. En çok etkileyen ve her zaman da ne zaman sıkıntılı dönemlerden geçsem Romalılar 5. bölüm 3. ve 4. ayet teşvik oluyor bana. Ayette söylediği gibi yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır ve umut düş kırıklığına uğratmaz. Ayeti tam olarak yerini hatırlamıyorum ama korkma seninleyim diye başlıyordu. Orasını çok iyi hatırlıyorum. Neden? Ya, adı üstünde korkmamayı, yani ne olursa olsun ona güvenmeye öğrendik. Söylüyorum o zaman. Mezmurlar 46. bölüm 10. ayette diyor ki sakin olun. Bilin ki Tanrı benim. Uluslar arasında yüceleceğim. Yeryüzünde yüceleceğim. Yani sakin olun diyor. Bu bence gayet yeterli bir şey. Covid sırasında yani özel olarak şu ayet bu ayet diyemem ama Tanrı'nın her zaman sizinleyim dediği, korkma dediği ayetler çok kez aklıma geldi. Çok kez okurken daha seçici oldum belki bu ayetler için. Çünkü her zaman okurken çok dikkatimi çekmeyen bu ayetler daha çok dikkatimi çekmeye başladı. Özel herhangi bir ayet yok ama bu şekilde daha çok korkma ve seninleyim, sizinleyim diyen ayetler dikkatimi çekti. Bu süreçte ya benim kutsal kitapta en çok sevdiğim bir ayet var ve Yuhanna'da geçiyor. Diyor ki bunları size esenliğiniz bende olsun diye söylüyorum. Dünyada sıkıntınız olacak ama unutmayın ben dünyayı yendim. Bu ayete sıkı sıkı tutunuyorum. O ayet hoşuma gidiyor. Tabii onu zulüm için söylüyor ama bu da bir sıkıntı aslında. Bu pandemi süreci bir sürü sorunlar yarattı insanların hayatında. Bu ayeti onun için de kullanıyorum.